Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine harika bir ekmek tarifim var. Bu ekmeklerin yapması da oldukça kolay. Hamurunu yoğururken kesinlikle el değdirmeden yoğuruyoruz ve içi petek petek, dışı taş ekmeğini andıran bir dokusu oluyor. Kısacası şahane bir ekmek tarifi diyebilirim. Dilerseniz nasıl hazırladım? Buyurun hep birlikte izleyelim. İlk olarak yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı unu alıp hazırladım. Şimdi de üzerine diğer malzemelerimi ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı toz şekeri alıyorum. Sonra eklediğim malzemeler unun her yerine dağılması için kaşıkla güzelce karıştırıp ortasını açıyorum. Ve üzerine 2,5 su bardağı suyu döküp kaşıkla karıştırarak hamur haline aldırıyorum. Bu arada arkadaşlar kullandığım bardak ölçüm 200 ml standart su bardağıdır. Elimi hamura hiç değdirmiyorum. Gördüğünüz gibi kaşıkla karıştıra kıvamlı bir hamur haline aldıracağım. Hamurun dokusu normalden biraz daha yumuşak oluyor. Hamuru böyle karıştırdım. Görünümü böyle olunca bir 2 dakika daha karıştırmaya devam ettim. Şimdi de üzerini kapatıp 30 dakika ılık bir ortamda gelişip kabarmasını bekliyorum. Arkadaşlar hamurun çabuk gelişmesini isterseniz kullandığınız su mutlaka ılık olması gerekiyor. Bir de gelişme esnasında ortam sıcak olursa normalden 2 kat daha çabuk kabarıyor. Hamur çok güzel gelişip kabarıp taşmış. Tam böyle ben de yakaladım. Şimdi de üzerine un serpip hamurumu toparlıyorum. Toparladıktan sonra masaya bolca un serpiyorum ve masaya hamurumu alıyorum. Yoğururken söylemiştim biraz yumuşak bir hamur oluyor diye. Tam bu aşamalarda bolca un kullanırsak hamurun yapışmasını önlemiş oluruz. Sizler de korkmayın, hamurun kıvamına göre un kullanımını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Masada hamur toparlanıncaya kadar böyle biraz yoğuralım ki içinin kabarcıkları tamamen kaybolsun ve mayanın kokusu hamurdan çıksın. Bu şekilde hamurumu toparlayınca parçalara bölüyorum. Ve 9 tane eşit beze yapıyorum. Bezelerin sayısını kullanacağım fırın tepsime göre ayarladım ben. Sizler de tepsinizin boyutuna göre beze sayısını değiştirebilirsiniz. Dokuz tane bezeyi yapıp hazırlayınca pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsime diziyorum. Ama bir kez daha her dizdiğimi yuvarlayıp düzeltince bırakıyorum tepsime. Hepsini dizince üzerine temiz bir bezle örtüp tepsi mayası için 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın sonunda üzerlerine fırça ile yoğurt sürüyorum. Özellikle yoğurdun koyu yerinden kullanıyorum. Böyle ezdikten sonra da ekmeklerin üzerinde hiç kuru yeri kalmayacak şekilde yoğurttan bolca sürüp 1 yemek kaşığı yoğurdun tamamını bitiriyorum. Yoğurdunu da sürünce son olarak böyle birer yönlerini bu şekilde kesiyorum. Ve kestikten sonra da artık pişirebiliriz. Gördüğünüz gibi hazırlaması da çok kolay oluyor. Tadına biz bayıldık. Eminim sizler de çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Evet, sıra geldi pişirmeye. 200 derece fırında 30 dakika boyunca pişiriyorum. Üzerleri böyle kızarınca da çıkartıyorum.
Pişen ekmeklerimizin ilk sıcağı gidince de tepsiden alıyorum. Evet, sıra geldi artık en güzel yerine, yani servis etmeye. Ama servis etmeden öncesi sizlere tabii ki de içinde göstereceğim. Bu ekmekler her durum için kurtarıcınız olacak bence. Az önce de söylediğim gibi gerçekten kolay bir tarif. İnsanlık haliye bazen ekmek almayı unutuyoruz. Özellikle ben o zamanlarda yaptığım bu ekmektir. Burada göstermedim, fakat acil durumlarda hamurun çabuk kabarmasını istediğim zaman yoğurma kabından daha geniş ve derin bir kaba sıcak su koyup hamurumu içerisine bırakıyorum ve üzerini de sofra bezi ile örtüp çok kısa bir sürede kabarmasını sağlıyorum. Burada aklıma gelmişken söylemek istedim. Sizler de böyle acil durumlarda bu ekmeği böyle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İçi yumuşacık, petek petek olmuş, dışı da taş ekmeğini andırıyor. Hatta kokusu ve tadı da aynı diyebilirim. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.